Evet. Yine geldim. Ben. Ozan Kurtbay. Achtung. Sizin için geldim arkadaşlar. Aynen. Başlıyoruz. Arkadaşlar, haftalık astroloji eğitim dersine. Bugün muazzam ve önümüzdeki birkaç gün muazzam çünkü Güneş-Uranüs kavuşumu var İkizler Burcu'nda. Benim ay burcum Uranüs, Kova. O yüzden enerjim şu anda tavan yapıyor. Achtung. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Daha önceki videoda astrolojik daireyi ve matematiği işlemiştim. Şimdi o haritanın içini doldurma zamanı. Ama o haritanın içini doldurmadan önce elementleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve bu ders ilk elementten başlıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz hemen. Açıyoruz tahtamızı. Hop. Açıldı tahta. Ben de hemen kayayım böyle ekrana. Açalım tahtayı, açalım. İlk element en nomine Patris, en Filio, en Spiritus Sanctus diyerek ilk element hava. İlk element hava elementi, sebebini açıklayacağım. 4 element var. Hava, su, ateş, toprak. Air, water, fire, earth. Luft, Wasser, Feuer und Erde. Hava, su, ateş, toprak. Rusçasını bilsem söyleyeceğim. Bu kadar uzun boylu değil. Şimdi birinci element hava. İlk etapta nasıl olduğunu anlatayım şimdilik. Hava elementi pratiklik elementidir ve en önemli olayı havanın alan okuması yapması. Bütün hava elementi, Güneş burcu hava elementi olan bütün kişiler alan okuması yaparlar. Bütün alanı okurlar. O kabiliyete sahipler ve onu okumak için o kadar bir hızla hareket eder ki oradaki güneş zihinde. Zihni temsil ediyor zaten. Çok hızlı, çok pratik, fırtına gibi orayı okurlar en ince atomuna kadar. Ve hava elementi daha çok olaya havadan girme, o yüzden havalı görünürler zaten. Havadan girme ve bunu yaparken bir numaralı kural iletişimi kullanma. Çünkü hava eşittir cümle kurmak. Düşünmek ve cümle kurmak. Düşünmek ve cümle kurmak. İletişim. Şimdi cümle. Yani iletişim. Ve alan okuma, az önce demiştim. Hız, ve bağlantı.
Bu hava gruplarının en önemli özelliği. Hava olmazsa ne düşüncen canlanabilir, ne iletişim kurabilirsin, ne de alanı yaratabilirsin, ne de alan yaratabilirsin. Şimdi en önemli özellik Uranüs. Mitolojiden bilinir Uranüs toprak anayla Gaia ile birleşir ve dünyaya medeniyeti getirir. Çocuklar doğar. Şimdi her elementin bir sabiti bir değişkeni bir öncüsü vardır. Astrolojide bu öncüye kardinal burçlar denir. Bunu parantez içine alıyorum çünkü aynı zamanda öncü demek. Şimdiki niye birinci element hava elementi aldık? Onu anlayalım. Uranüs hangi burcun yöneticisi? Kova. Kova. Sadece Uranüs tarafından mı yönetilir? Hayır. Satürn. Şimdi Uranüs üst bilinç demek. Yüksek matematik, yapay zeka, teknoloji ve üst boyutlar. Yapay zeka, üst boyutlar normal bilincin üstü. Bu galakside, bu evrenin içerisinde olmayan bilgiyi Uranüs sayesinde üst bilinci kova bağlantısıyla dünyaya nakleder. Ve kova da alır bunu Satürn gezegeni ile toprağa indirger. Çünkü Satürn topraktır. Uranüs matematik bu. Bildiğin matematik bu. Üst matematiği alır, üst bilinç matematiği alır, yapay zekaya ve ilerisini oluşturacak olan matematiği alır. Çizgi bağlantısıyla, çünkü Uranüs'ün çizgisel bir kanalı vardır kovada, matematiği alır, Satürn vasıtasıyla toprağa indirir. O yüzden zaten Uranüs Gaia ile bütünleşiyor. Gaia toprak ana. Uranüs üst bilinç, kova. Toprakla birleşen matematik, bilgi, İkizler Burcu kanalıyla değişken, bütün insanlığa yayılıyor. İkizler Burcu'nun önemi nedir? Sosyal medya ve iletişimi paylaşma ve yayma. İkizler Burcu'nun en önemli özelliği bu. Yönetici gezegeni kim? Beyin. Merkür. Aklı kullanarak yeniliği, Merkür'ü insanlar arasında bu bilgiyi paylaştırıyor. Yayıyor. O yüzden İkizler Burcu o kadar şen şakrak, o kadar espritüel, o esprilerin arasında sana akan yeni bilgiler var. Onu bak şöyle yapabilirsin. Bak onu şöyle yapabilirsin. Bak onu böyle yapabilirsin. Bak onu böyle yapabilirsin. Uranüs'ten aldığı bilgiyi İkizler Burcu vasıtasıyla insanlığa paylaştırıyor. Bu matematik.
Çünkü ikizler burcunun önemli özelliği matematik, istatistik ve algoritma. Matematik. O insanlığa yayılan bilgi en son Terazi burcu. Terazi burcuyla insanların arasında dengeye oturuyor. Ne dengeye oturuyor? Uranüs'ten gelen yeni bilgi. Ben, sen, sen, ben, sen, sen, ben, sen, balans oturuyor. O denge oturuyor. Terazi burcunun en önemli özelliği bu. Denge. Balansı oturtuyor. Matematiği oturtuyor. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Terazi burcunun önemli özelliği. 1, 0, 0, 1. O yüzden ben hep demişimdir. Siz o teraziye dengesiz diyorsunuz ama o evrenin bütün dengesini ayakta tutuyor. O yüzden o kadar hassas. Siz o hassas dengeye sadece mantıkla giderseniz ve hiç IQ verip EQ vermezseniz o denge şaşar. Çünkü bir tarafta IQ vardır, bir tarafta EQ vardır. Mantık, duygu. Sen hep böyle bak bakalım o teraziye ne oluyor? Ve hep böyle yap, bak bakalım ne oluyor? Ya da ben bunu yapacağım de ama yapma. Çat, terazinin dengesi gitti. Dediğiyle yaptığı tutmuyor. Denge gitti. Sonra gelir kendini aşamamış olan insanoğlu sen çok dengesizsin. Değil, sen dengesizsin. Dediğinle yaptığın tutmuyor. Yaptığınla dediğin tutmuyor. O dengeyi kurmak zorundasınız. Kendi dediğinizle yaptığınız tutmak zorunda. Bu matematiksel bir gerçek. 1, 0, 0, 1 olmak zorunda. Aksi takdirde Uranüs'ün sana getirdiği gelişimi sağlayamazsın. Algoritman şaşar. Algoritman error verir. Successful 1 veya successful ikincisini yapmadı 2, successful 3 ne oldu? Ben kilitlendim diyor Python. Ne oldu? Yok. Kodların tutmuyor. Bu kodlarla ilerleyemezsin. Çünkü tutmuyor. Kodların sırası karıştı. Kodların virgülü karıştı. Ben error veririm. Hayatın kilitlenir. Matematik kilitlenirse hayatın kilitlenir. Dediğinle yaptığın bir olmazsa, bir insanın dediğiyle yaptığı bir olmuyorsa, aynısını yapmıyorsa matematiksel olarak o kişiyi hayatınızdan uzaklaştırın. O kişi sizin algoritmanızın dengesini kaçırır. Kitlenirsiniz. Agresifleşmeye başlarsınız. Hava elementinin bu özelliği sayesinde. Arkadaşlar, bu diğer elementlere ilerlemeye başladığımızda çok daha netleşecek bu matematik. Astrolojinin yani matematiğin nasıl kusursuz bir denge halinde ilerlediğini gördükçe benim verdiğim ilk tepki inanılmaz bir hayranlık. Çünkü muazzam işliyor. Kusursuz işliyor. Hatasız işliyor. Çünkü benim güneş burcum terazi, ay burcum kova. Böyle jilet gibi işliyor. Yükselende Başak. Jilet gibi bir kodlama var. Ve neyse o netlik. Hiç hata yapmaz. Hatayı kim yapar? Sen yaparsın. O yapmaz. Mümkün değil. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Şimdilik benden bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.